Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte The Pride and His Gods görevini yapacağız. Ve bu görevi tamamladığımızda adadaki korsan gemisinin kilidini açmış olacağız. Ve bu korsan gemisi sizin şehrinize her geldiğinde sizden bazı nesneler isteyecek. Ve siz bu nesneleri ona verebilirsiniz. Yani bu nesneler sizde olursa ona verebilirseniz o gemide size para kazandıracak. Veya da işte bazı nesneler verecek. O nesnelerde de ne yapacağınızı görevde anlatacağım. Şimdi başlayalım. Visit the Iceland, adayı ziyaret etmenizi istiyor. Adaya gittiğinizde köprüyle görevi tamamlamış olacaksınız. Call 5 sims to the community center. Şimdi community center'a 5 tane sim çağırmanızı istiyor. Community center'a girip sim tracker'dan buraya 5 tane sim çağırıyoruz. Call a teen to the community center. Şimdi de community center'a bir genç sim çağırmanızı istiyor. Yani illaki genç olacak. Başka yaş grubunda gibi simi çağırdığınızda görevi tamamlayamayacaksınız. Bu yüzden eğer hala bir genç siminiz yoksa ilk başta bir genç sim elde etmeniz gerek. Have a teen play a sea shanty on a piano. Şimdi piyano çalmasını istiyor genç olan siminizin. Piyano zaten community center'ın hemen önünde ve üzerinde bu şekilde mavi bulut çıkacak. Siz de ona tıklayıp Play a Sea Shanty seçeneğini seçeceksiniz. Yani bu şekilde. Have 5 sims sitting in front of the podium. Şimdi podyum var arkadaşlar, bir tane kırmızı renkte. Onu görmüşsünüzdür. Onun önünde de böyle mavi çizgili sandalyeler var. Şimdi 5 tane siminizi bu sandalyelere oturtmanızı istiyor. Sandalyeye tıklayıp bir siminizdeyken Attend Meeting seçeneğini seçiyorsunuz ve 5 tane siminiz için bunu tekrarlıyorsunuz. Host a Town Meeting. Şimdi bir konuşma yapmanızı istiyor podyumda, o kırmızı podyumda. Ona tıklıyorsunuz ve Host Meeting seçeneğini seçiyorsunuz. Make an espresso. Şimdi kahve makinesinde bir espresso yapmanızı istiyor. Kahve makinesine tıklayıp espresso seçeneğini seçiyoruz. Community Center'daki bu makineyle yapmanız lazım. Zaten üzerinde bu şekilde mavi bulut çıkacak. Object at the podium. Tekrar podyumla yapacağınız bir görev. Podyuma tıklayıp Add Object seçeneğini seçiyorsunuz. Power Chord Presentation. Şimdi bu podyumun olduğu yerde bir de bir kara tahta olacak arkadaşlar. Ona tıklayıp Power Chord Presentation seçeneğini seçeceksiniz. Have a teen look at the pride. Şimdi genç simlerinizden birisinin community center'ınıza şu anda gelen korsana bakmasını istiyor. Korsanı hemen community center'ın girişinde görebilirsiniz. Ona tıklayıp look up seçeneğini seçmeniz lazım. Have a teen to talk to the pride. Şimdi yine korsana tıklayıp talk to seçeneğini seçmeniz gerek. Talk to the pride again. Tekrar konuşmanızı istiyor korsanla. Çünkü az önce korsanı görünce direkt bayıldınız ve konuşamadınız. Bu yüzden şimdi tekrar konuşmanızı istiyor. Yine korsana tıklayıp Talk to seçeneğini seçiyorsunuz. Have a teen give a speech at the podium. Şimdi podyumda tekrar bir konuşma yapmanızı istiyor genç siminizin. Genç siminizle podyuma tıklayacaksınız ve give a speech seçeneğini seçeceksiniz. Search Simtown and Fight the Pride. Şimdi korsan birdenbire kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şehrinizi arayarak onun nerede olduğunu bulmanızı istiyor. Doğru yere gelip korsanı bulduğunuzda görevi geçmiş olacaksınız. Normalde tüm şehirdeki tüm yerlere, tüm binalara bakmanız lazım korsanı bulmak için. Tüm alanlara falan, ama ben görevi bitirdiğim için nerede olduğunu biliyorum korsanın. Bunun için söyleyeyim. Korsan parkta. Direkt parka gidip korsanı bularak görevi tamamlayabilirsiniz. Call a teen to the park. Şimdi parka bir genç sim çağırmanızı istiyor. Hide in the public toilet at the park. Şimdi parkta tuvalete gitmenizi istiyor. Parktaki tuvalette. Zaten parktaki tuvaletin üzerinde de bu şekilde mavi bulut çıkacak. Bu tuvalete tıklayıp hide seçeneğini seçiyorsunuz. Ask about journal. Şimdi siminizin yine korsanla konuşmasını istiyor. Korsana tıklayıp genç siminizdeyken Ask about journal seçeneğini seçiyorsunuz. Look at price journal. Şimdi korsana tıklayıp yine genç siminizdeyken Look at price journal seçeneğini seçiyorsunuz. Solve the first riddle. Şimdi bir bilmece gibi bir şey soruyor size. Korsan. Sizin de bunların ilkini çözmenizi istiyor.
Ama bundan önce parktaki düşünen adama tıklayıp Search for Clues seçeneğini seçiyorsunuz. Şimdi çözeceğiniz bilmecenin bir ipucunu verdi gibi bir şey. Burada yazıyor işte mavi ile kırmızıyı karıştırınca ne çıkar gibi bir şey soruyor. Korsana tıklamanız lazım. Ve bu şekilde 4 tane seçenek çıkacak önünüze korsana tıkladığınızda. A, B, C ve D seçenekleri. Siz de bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Hepsi 8 saat sürüyor ve hepsi 1122 XP veriyor. Bunun için herhangi bir farklılık olmadığı için şıkların hiçbirinde seçmek biraz zor oluyor. Ama doğru şık B şıkkı arkadaşlar. Yani Purple of course seçeneğini seçeceksiniz. Joke around with the pride. Şimdi korsana bir şaka yapmanızı istiyor. Ona tıklayıp Joke around seçeneğini seçiyorsunuz. Have a teen talk to a friend about pride. Şimdi genç olan siminizin bir arkadaşıyla korsan hakkında konuşmasını istiyor. Parka bir simi daha çağırıyorsunuz ve genç siminizle o yeni çağırdığınız sime tıklayıp talk to about pride seçeneğini seçiyorsunuz. Find the pride. Yine kayboldu korsan az önceki gibi. Şimdi tekrar onu bulmanızı istiyor. Yine arayıp bulmanız lazım ama ben nerede olduğunu söyleyeyim. Bu sefer de at çiftliğine gitti korsan. At çiftliğine gidip onu bularak görevi tamamlayabilirsiniz. Say hi to the pride. Şimdi korsana merhaba demenizi istiyor. Genç siminizdeyken yine korsana tıklayıp hi seçeneğini seçiyorsunuz. Ya da hello da olabilirdi seçenek, tam hatırlamıyorum. Yani onu seçmeniz lazım. Solve the second riddle. Şimdi yine bir bilmece sordu korsan size. Bunu da bilmenizi istiyor. Yine bu şekilde önünüze 4 tane seçenek çıktı. En sondakini yani is it Edmund olanı seçmeniz lazım. Doğru seçenek o. Have a teen dance with the pride. Şimdi genç siminizin korsanla dans etmesini istiyor. Genç siminizdeyken korsana tıklayıp dance seçeneğini seçmeniz lazım. Have a teen dance with the pride. Çok pardon, az önce aynı görevi 2 kere okudum. Onu unutun. Sıradaki görev buydu. Ask the pride why he is upset. Şimdi korsana onun neden üzgün olduğunu soracağız. Üzgünmüş çünkü, ağlıyormuş. Korsana tıklayıp ask him what's wrong seçeneğini seçeceksiniz. Convince the pride. Şimdi tekrar korsana tıklayıp convince seçeneğini seçiyorsunuz. Tap the ancient gods on the island. Şimdi adada bir heykel varmış. Eski bir heykel. Buna tıklamanızı istiyor. Yani şurası. Bunu siz de alanınızdaki bu denizde görebilirsiniz. Bu ikona tıkladığınızda görevi bitirmiş olacaksınız. Send your teen to the park. Şimdi genç olan siminizi parka göndermenizi istiyor. Yine sim tracker'dan bunu halledebilirsiniz. Say goodbye. Şimdi korsan gidiyormuş. Ona görüşürüz demenizi istiyor. Korsana tıklayıp goodbye seçeneğini seçmelisiniz. Tebrikler, tüm görevleri tamamladınız. Artık adadaki korsan gemisinin kilidini açmış oldunuz. Bu korsan gemisi ne işe yarıyor? Hemen kısaca anlatayım. Şimdi bu her gün veya 2 günde bir, tam hatırlamıyorum, sizin şehrinize gelecek. Adadaki denizde onu bulabilirsiniz. Siz ona tıkladığınızda sizden bazı eşyalar isteyecek. Yani bu para da olabilir, RP de olabilir, SP de olabilir veya hatırlıyorsanız adadaki diğer heykellerin level'larını yükseltmek için de topladığımız şeyler vardı. Çekiç gibi falan. Onlardan da isteyebilir. O şekilde şeyler de isteyebilir. Eğer bunlar sizde varsa ve vermeye razıysanız, vermek istiyorsanız, onları başka herhangi bir yerde kullanmayacaksanız bu korsan gemisine onu veriyorsunuz ve o size bunun karşılığında bir taş hediye ediyor. Bu taşla da o en son şuraya tıklamıştık hatırlıyorsanız. O size verdiği taşla da bu heykelin level'larını yükselteceksiniz. Ve bu heykelin level'larını yavaş yavaş yükselttiğinizde de burada bir heykel belirecek böyle. Ve bayağı bir heykel olacak. Yani böyle bir şey. Korsan gemisi buna yarıyor. Burasının level'ı yükseltilmesi için 3 tane taş istiyordu. Yani bunları korsan gemisinden kazanacaksınız. Eğer korsanın sizden istediği nesneleri ona verirseniz. Tekrar tebrikler. Eğer görevi zamanında bitirdiyseniz korsan kostümleri ve korsan saçı kazandınız. Bir de bazı dövmeler kazandınız bedava. Bu kostümlere ve saçlara şehrinizdeki Hair and Tattoos
binasından ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayan için olan korsan saçı. Bunlar da dövmelerimiz. Bu da erkek için olan korsan saçı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görevimiz The Road to Fame olacak. Ve bu görevi bitirdiğinizde genç simlerinizden bir tanesini ünlü edebileceksiniz. Ve bunun sonucunda işte bazı şeyler yapacağız. Bu yaptığımız şeylerin sonucunda da bedava, çok harika, çok katlı bir ev kazanacağız. Bunları detaylı olarak o görevin videosunda bahsedeceğim. Beklemede kalın. İyi oyunlar. Eski bir heykel. Buna tıklamamızı istiyor. Yani şurası. Bunu siz de alanınızdaki bu denizde görebilirsiniz. Bu ikona tıkladığınızda görevi bitirmiş olacaksınız. Send your teen to the park. Şimdi genç olan siminizi parka göndermenizi istiyor. Yine sim tracker'dan bunu halledebilirsiniz. Say goodbye. Şimdi korsan gidiyormuş. Ona görüşürüz demenizi istiyor. Korsana tıklayıp goodbye seçeneğini seçmelisiniz. Tebrikler, tüm görevleri tamamladınız. Artık adadaki korsan gemisinin kilidini açmış oldunuz. Bu korsan gemisi ne işe yarıyor? Hemen kısaca anlatayım. Şimdi bu her gün veya 2 günde bir, tam hatırlamıyorum, sizin şehrinize gelecek. Adadaki denizde onu bulabilirsiniz. Siz ona tıkladığınızda sizden bazı eşyalar isteyecek. Yani bu para da olabilir, RP de olabilir, SP de olabilir veya hatırlıyorsanız adadaki diğer heykellerin level'larını yükseltmek için de topladığımız şeyler vardı. Çekiç gibi falan. Onlardan da isteyebilir. O şekilde şeyler de isteyebilir. Eğer bunlar sizde varsa ve vermeye razıysanız, vermek istiyorsanız, onları başka herhangi bir yerde kullanmayacaksanız bu korsan gemisine onu veriyorsunuz ve o size bunun karşılığında bir taş hediye ediyor. Bu taşla da o en son şuraya tıklamıştık hatırlıyorsanız. O size verdiği taşla da bu heykelin level'larını yükselteceksiniz. Ve bu heykelin level'larını yavaş yavaş yükselttiğinizde de burada bir heykel belirecek böyle. Ve bayağı bir heykel olacak. Yani böyle bir şey. Korsan gemisi buna yarıyor. Burasının level'ı yükseltilmesi için 3 tane taş istiyordu. Yani bunları korsan gemisinden kazanacaksınız. Eğer korsanın sizden istediği nesneleri ona verirseniz. Tekrar tebrikler. Eğer görevinizde Joke Around seçeneğini seçiyorsunuz. Have a teen talk to a friend about pride. Şimdi genç olan siminizin bir arkadaşıyla korsan hakkında konuşmasını istiyor. Parka bir simi daha çağırıyorsunuz ve genç siminizle o yeni çağırdığınız sime tıklayıp Talk to about Pride seçeneğini seçiyorsunuz. Find the Pride. Yine kayboldu korsan az önceki gibi. Şimdi tekrar onu bulmanızı istiyor. Yine arayıp bulmanız lazım ama ben nerede olduğunu söyleyeyim. Bu sefer de at çiftliğine gitti korsan. At çiftliğine gidip onu bularak görevi tamamlayabilirsiniz. Say hi to the Pride. Şimdi korsana merhaba demenizi istiyor. Genç siminizdeyken yine korsana tıklayıp hi seçeneğini seçiyorsunuz. Ya da hello da olabilirdi seçenek, tam hatırlamıyorum. Yani onu seçmeniz lazım. Solve the second riddle. Şimdi yine bir bilmece sordu korsan size. Bunu da bilmenizi istiyor. Yine bu şekilde önünüze 4 tane seçenek çıktı. En sondakini, yani is it Edmund olanı seçmeniz lazım. Doğru seçenek o. Have a teen dance with the pride. Şimdi genç siminizin korsanla dans etmesini istiyor. Genç siminizdeyken korsana tıklayıp dance seçeneğini seçmeniz lazım. Have a teen dance with the pride. Çok pardon, az önce aynı görevi 2 kere okudum. Onu unutun. Sıradaki görev buydu. Ask the pride why he is upset. Şimdi korsana onun neden üzgün olduğunu soracağız. Üzgünmüş çünkü, ağlıyormuş. Korsana tıklayıp ask him what's wrong seçeneğini seçeceksiniz. Convince the pride. Şimdi tekrar korsana tıklayıp convince seçeneğini seçiyorsunuz.
Tap the ancient gods on the island. Şimdi adada bir heykel varmış. Söyleyeyim, korsan parkta. Direkt parka gidip korsanı bularak görevi tamamlayabilirsiniz. Call a teen to the park. Şimdi parka bir genç sim çağırmanızı istiyor. Hide in the public toilet at the park. Şimdi parkta tuvalete gitmenizi istiyor. Parktaki tuvalette. Zaten parktaki tuvaletin üzerinde de bu şekilde mavi bulut çıkacak. Bu tuvalete tıklayıp hide seçeneğini seçiyorsunuz. Ask about journal. Şimdi siminizin yine korsanla konuşmasını istiyor. Korsana tıklayıp genç siminizdeyken ask about journal seçeneğini seçiyorsunuz. Look at price journal. Şimdi korsana tıklayıp yine genç siminizdeyken look at price journal seçeneğini seçiyorsunuz. Solve the first riddle. Şimdi bir bilmece gibi bir şey soruyor size. Korsan. Sus! Sizin de bunların ilkini çözmenizi istiyor. Ama bundan önce parktaki düşünen adama tıklayıp search for clues seçeneğini seçiyorsunuz. Şimdi çözeceğiniz bilmecenin bir ipucunu verdi gibi bir şey. Burada yazıyor işte mavi ile kırmızıyı karıştırınca ne çıkar gibi bir şey soruyor. Korsana tıklamanız lazım. Ve bu şekilde 4 tane seçenek çıkacak önünüze korsana tıkladığınızda. A, B, C ve D seçenekleri. Siz de bunlardan bir tanesini seçeceksiniz. Hepsi 8 saat sürüyor ve hepsi 1122 XP veriyor. Bunun için herhangi bir farklılık olmadığı için şıkların hiçbirinde seçmek biraz zor oluyor. Ama doğru şık B şıkkı arkadaşlar. Yani purple of course seçeneğini seçeceksiniz. Joke around with the pride. Şimdi korsana bir şaka yapmanızı istiyor. Ona tıklayıp podyumda, o kırmızı podyumda ona tıklıyorsunuz. Ve host meeting seçeneğini seçiyorsunuz. Make an espresso. Şimdi kahve makinesinde bir espresso yapmanızı istiyor. Kahve makinesine tıklayıp espresso seçeneğini seçiyoruz. Community Center'daki bu makineyle yapmanız lazım. Zaten üzerinde bu şekilde mavi bulut çıkacak. Object at the podium. Tekrar podyumla yapacağınız bir görev. Podyuma tıklayıp Add Object seçeneğini seçiyorsunuz. PowerCourt Presentation. Şimdi bu podyumun olduğu yerde bir de bir kara tahta olacak arkadaşlar. Ona tıklayıp PowerCourt Presentation seçeneğini seçeceksiniz. Have a teen look at the pride. Şimdi genç simlerinizden birisinin Community Center'ınıza şu anda gelen korsana bakmasını istiyor. Korsanı hemen Community Center'ın girişinde görebilirsiniz. Ona tıklayıp Look Up seçeneğini seçmeniz lazım. Have a teen to talk to the pride. Şimdi yine korsana tıklayıp Talk to seçeneğini seçmeniz gerek. Talk to the pride again. Tekrar konuşmanızı istiyor korsanla. Çünkü az önce korsanı görünce direkt bayıldınız ve konuşamadınız. Bu yüzden şimdi tekrar konuşmanızı istiyor. Yine korsana tıklayıp Talk to seçeneğini seçiyorsunuz. Have a teen give a speech at the podium. Şimdi podyumda tekrar bir konuşma yapmanızı istiyor genç siminizin. Genç siminizle podyuma tıklayacaksınız ve Give a Speech seçeneğini seçeceksiniz. Search Simtown and Fight the Pride. Şimdi korsan birdenbire kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Şehrinizi arayarak onun nerede olduğunu bulmanızı istiyor. Doğru yere gelip korsanı bulduğunuzda görevi geçmiş olacaksınız. Normalde tüm şehirdeki tüm yerlere, tüm binalara bakmanız lazım korsanı bulmak için. Tüm alanlara falan ama ben görevi bitirdiğim için nerede olduğunu biliyorum korsanın. Bunun için herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte The Pride and His Gods görevini yapacağız. Ve bu görevi tamamladığımızda adadaki korsan gemisinin kilidini açmış olacağız. Ve bu korsan gemisi sizin şehrinize her geldiğinde sizden bazı nesneler isteyecek. Ve siz bu nesneleri ona verebilirsiniz. Yani bu nesneler sizde olursa ona verebilirseniz o gemide size para kazandıracak. Veya da işte bazı nesneler verecek. O nesnelerde de ne yapacağınızı görevde anlatacağım. Şimdi başlayalım. Visit the Island. Adayı ziyaret etmenizi istiyor. Adaya gittiğinizde köprüyle görevi tamamlamış olacaksınız. Call 5 sims to the community center. Şimdi community center'a 5 tane sim çağırmanızı istiyor. Community center'a girip sim tracker'dan buraya 5 tane sim çağırıyoruz.
Call a teen to the community center. Şimdi de community center'a bir genç sim çağırmanızı istiyor. Yani illaki genç olacak. Başka yaş grubunda gibi simi çağırdığınızda görevi tamamlayamayacaksınız. Bu yüzden eğer hala bir genç siminiz yoksa ilk başta bir genç sim elde etmeniz gerek. Have a teen play a sea shanty on a piano. Şimdi piyano çalmasını istiyor genç olan siminizin. Piyano zaten community center'ın hemen önünde ve üzerinde bu şekilde mavi bulut çıkacak. Siz de ona tıklayıp Play a Sea Shanty seçeneğini seçeceksiniz. Yani bu şekilde. Have 5 sims sitting in front of the podium. Şimdi podyum var arkadaşlar bir tane kırmızı renkte. Onu görmüşsünüzdür. Onun önünde de böyle mavi çizgili sandalyeler var. Şimdi 5 tane siminizi bu sandalyelere oturtmanızı istiyor. Sandalyeye tıklayıp bir siminizdeyken Attend Meeting seçeneğini seçiyorsunuz ve 5 tane siminiz için bunu tekrarlıyorsunuz. Host a Town Meeting. Şimdi bir konuşma yapmanızı istiyor.